Şöyle bir senaryo düşünün. Kapı gibi sağlam, görünüşte son derece net kurallarınız var. Sonra aniden bu kurallar tamamen gizli ve akıl sır ermez ilahi bir mantıkla darmadağın oluyor. Yani adaletin tam merkezindeki bir kanun koyucunun eylemleri dışarıdan bakıldığında tamamen mantıksız, hatta düpedüz zalimce görünen ama aslında her şeyi bilen bir bilgeyle karşılaştığını hayal edin. Böyle bir durumda kim haklıdır? Sadece gözüyle gördüğüne bakıp hüküm veren bizler mi, yoksa olayların perde arkasını o büyük resmi okuyanlar mı? İşte bugünkü incelememizde tam da bu devasa sorunun Kur'an tefsiri dünyasının en gizemli, üzerinde en çok beyin fırtınası yapılan hikayelerinden birinin derinliklerine dalıyoruz. Hz. Musa ile Kur'an'da sadece kendisine ilim verilmiş bir kul olarak geçen, bizim ise daha çok Hızır ya da Bilge Kul olarak bildiğimiz o meşhur figürün sarsıcı yolculuğunu masaya yatıracağız. Hazırsanız insan algısının sınırlarını zorlayan bu inanılmaz serüvene hemen başlayalım. Bu analizde adım adım ilerleyeceğiz. Önce yolculuğun o kafa karıştırıcı paradoksuna bakacağız, sonra bu bilge kulun kim olduğunu tanımlayacağız, ardından konuyu 3 farklı açıyla yani geleneksel, sembolik ve mistik yaklaşımlarla inceleyip en sonunda da o vurucu nihai dersi çıkaracağız. Birinci bölüm, yolculuğun paradoksu. Gelin her şeyi başlatan o tuhaf olaylar silsilesine bir bakalım. Musa, açıkça kendisinden daha fazla bilgiye sahip olan bu bilge kula yoldaş olmak, ondan bir şeyler öğrenmek istiyor. Ama bilge kul daha en başından çok net bir uyarıda bulunuyor. Sen benimle olmaya asla dayanamazsın. Çünkü iç yüzünü bilmediğin şeye sabredemezsin. Şart çok basit değil mi? Yolculuk boyunca asla soru sormak yok. Ama yola çıktıklarında olanlar gerçekten akıl alır gibi değil. Musa'nın sabrını, adalet duygusunu, o sağlam şeriat anlayışını paramparça eden görünüşte korkunç şeyler yaşanıyor. Düşünsenize, önce kendilerini bedavaya taşıyan o yoksul gemicilerin teknesini kasıtlı olarak deliyor, sonra yolda karşılaştıkları masum küçücük bir erkek çocuğunu görünürde hiçbir sebep yokken öldürüyor. Bitti mi? Hayır. Son olarak da kendilerine bir kap yemek bile vermeyen, son derece kaba bir kasabada yıkılmak üzere olan bir duvarı tek kuruş almadan onarıyor. Şimdi, adaleti temsil eden bir peygamber için bunlar kelimenin tam anlamıyla cinayet, nankörlük ve saçmalıktan başka bir şey değil, haksız mıyım? İkinci bölüm. Bilge kulu tanımlamak. Peki bu sınırları zorlayan adımları atan kişi tam olarak kim? Yani bu dışarıdan bakıldığında tamamen mantıksız eylemleri gerçekleştiren, gelenekte Hızır olarak bildiğimiz bu karakter kim ve nasıl bir bilgiye sahip? Bakın, Hızır'ı Hızır yapan o kilit kavram tam olarak ledün ilmidir. Bu öyle okuyarak, çalışarak, yıllarınızı vererek edinebileceğiniz dünyevi bir bilgi türü falan değil. Doğrudan Allah katından verilen özel, gizli ve tamamen ilahi bir bilgi. Bu ilim ona olayların gizli gerçekliğini, o buzdağının görünmeyen kısmını görme yeteneği veriyor. Musa tamamen görünene yani zahir olana bakıp adaleti ararken, Hızır görünmeyeni, geleceği ve arka planı yani batini bilerek hareket ediyor. Aslında ikisi tamamen farklı frekanslarda yayın yapıyor diyebiliriz. Tam bu noktada araştırmacı yazar Abdülazil Bayındır'ın harika bir tespiti var. Hızır'ın bütün o şoke edici eylemlerinin nihai amacı tevildir diyor. Yani bir şeyin iç yüzünü, olayların varacağı o son noktayı ve arka planını ortaya çıkarmak. Musa isyan etti. Neden? Çünkü tevili bilmiyordu, sadece olanı biteni görüyordu. Ancak ayrılık vakti gelip çattığında Hızır o perdenin arkasındaki sırları, Musa'nın asla göremediği o gizli arka planı teker teker açıklayacaktır. Üçüncü bölüm. Geleneksel yani literal yaklaşım. Bakalım tarih boyunca alimler bu gizemi nasıl çözmeye çalışmış? Geleneksel tefsir alimlerinin bu süreci nasıl yorumladığıyla başlayalım. Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır veya Hasan Basri Çantay gibi önde gelen isimlere baktığımızda, onlar bu olayları tamamen fiziksel, yaşanmış gerçeklikler olarak ele alıyorlar. Onlara göre Hızır, fiziksel olarak bu dünyada yaşamış, peygamber veya çok büyük bir veli olan gerçek, tarihi bir figür. Yani o delinen gemi, öldürülen o çocuk, örülen o duvar, bunların hepsi somut, bildiğimiz gerçekler. Tüm bunlar Musa'ya sabrı ve o aklımızın almadığı ilahi kaderin işleyişini öğretmek için Allah tarafından bizzat kurgulanmış devasa bir fiziksel imtihandı. Şimdi şu karşılaştırmaya bir bakın. Bir tarafta Musa'nın zahiri, yani o görünür bakış açısı var. Gencecik, suçsuz bir çocuk haksız yere öldürülüyor.
Korkunç değil mi? Diğer tarafta ise Hızır'ın batını, o gizli bakış açısını görüyoruz. Çocuğun gelecekte inançlı anne babasını isyana, küfre ve çok büyük acılara sürükleyeceğini bilen Allah, aileyi bu korkunç gelecekten kurtarmak için böyle merhametli bir müdahalede bulunuyor. Yani geleneksel yoruma göre yüzeyde kan donduran bir trajedi gibi duran şey aslında içinde devasa gizli bir merhamet barındırıyor. 4. Bölüm. Sembolik ve alegorik yaklaşım. İşlerin biraz daha soyutlaştığı yere geliyoruz. Literal okumanın tam karşısında Muhammed Ased ve Mustafa İslamoğlu gibi alimlerin daha sembolik bir okuması var. Onlar haklı olarak şu soruyu soruyor. Bu doğaüstü olayları harfi harfine tarihsel gerçekler olarak okumak teolojik olarak bazı sorunlar doğurmaz mı? İşte bu yüzden bu hikayenin derin bir alegori yani sembolik bir mesel olduğunu savunuyorlar. Onlara göre Hızır kanlı canlı bir insandan ziyade tamamen gizli kaderin veya ilahi iradenin bir tür kişileştirilmiş hali. Olaylar da öyle birebir yaşanmış tarihsel vakalar değil, bizim insan olarak idrakimizin sınırlarını anlatan muazzam, çok katmanlı metaforlar. Bu yaklaşımın metnin anlamını nasıl baştan aşağı değiştirdiğine bir bakın. Demin konuştuğumuz geleneksel literal görüşte bu fiziksel etten kemikten bir çocuktu değil mi? Ama alegorik görüşte ortada fiziksel bir çocuk falan yok. İslamoğlu gibi alimler için o çocuk manevi yozlaşmanın, inançsızlığın ve gelecekte o toplumu zehirleyip yok edecek olan ruhsal bir çürümenin sembolü. Yani ortadan kaldırılan şey gerçek bir insan canı değil, o yozlaşmanın, o kötülük potansiyelinin ta kendisi. İnanılmaz bir bakış açısı farkı öyle değil mi? Bu alimler için hikayedeki her bir detay aslında özenle yerleştirilmiş bir sembol. Mesela hikayenin en başında canlanıp denize kaçan o balık, insanın içindeki manevi arayışı temsil ediyor. Buluşma yeri olan o gizemli iki deniz, zahiri bilgiyle batıni bilginin, yani o bilinenle bilinmeyenin kesişim noktasını simgeliyor. Hızır'ın eylemleri de öyle anlık şok edici mucizeler değil, evrenin arka planında sürekli işleyen, Allah'ın evrendeki gizli iradesinin ve o muazzam kader yasalarının ta kendisi. 5. Bölüm. Mistik vizyon yaklaşımı. Peki ya her şey bir rüyadan ibaretse? Evet, kaynaklarımızda tamamen farklı, ezber bozan üçüncü bir perspektif daha var. Ne literal okuma gibi tamamen fiziksel, ne de İslamoğlu'nunki gibi sadece bir alegori. M. Celal Şems bize büyüleyici bir paradigma değişimi sunuyor. Diyor ki, aslında tüm bunlar fiziksel dünyada hiç ama hiç yaşanmadı. Yanlış duymadınız, ona göre Musa ne fiziksel olarak bir tekneye bindi ne de gidip tuğla tuğla duvar ördü. Tüm bu efsanevi yolculuk aslında bir keşifti, yani Musa'nın bizzat deneyimlediği çok derin, rüya benzeri ruhsal bir vizyon, manevi bir uyanış haliydi. İşte vizyoner olarak adlandırılan bu yorumda semboller bambaşka, çok daha geniş tarihi boyutlar kazanıyor. Karakterler sadece o anki kendilerini değil, koca koca ümmetleri, çağları temsil ediyor. Mesela yolculuktaki o genç yardımcı, gelecekte gelecek olan Hazreti İsa'nın bir habercisi veya ruhsal sembolü olarak yorumlanıyor. İki denizin birleşmesi olayı ise Musevi ümmetiyle çok sonraları tarih sahnesine çıkacak olan Muhammedi ümmetin ruhsal ve tarihi düzlemde bir araya gelmesini ifade ediyor. Düşünsenize, bu kelimenin tam anlamıyla sınırları aşan, zamansız devasa bir rüya tabiri. 6. ve son bölüm. Nihai ders. Her şeyin bağlandığı o kilit nokta. İster geleneksel yaklaşımı benimseyip bunların yaşanmış tarihi birer sınav olduğunu düşünün, ister derin bir kader alegorisi deyin, isterseniz de muazzam bir rüya vizyonu. Tüm bu harika akademik perspektiflerin günün sonunda birleştiği devasa bir ders var. Ve ki nedir bu işin özü? Önce şu 3 rakamına bir bakalım. 3. Yolculuk tamamen kopmadan önce Musa'ya verilen şansların tam sayısı bu. Araştırmacı Abdülaziz Bayındır bunu insan doğasına, hatta şeriattaki talak yani boşanma kurallarına bağlıyor. Bir insanın tahammül edemeyeceği, anlayamayacağı bir olaya karşı kabul edebileceği özür limiti psikolojik olarak hep 3'tür. Üçüncü kural ihlalinden sonra ipler kopar. Tıpkı Musa ile Hızır'ın yollarının o 3. sorudan sonra ayrılması gibi. Kur'an'ın insan psikolojisini ne kadar ince bir şekilde yakaladığını görüyor musunuz? Şu tabloya bir bakın. Tek bir metnin, ona bakan alimin metodolojisine göre nasıl bambaşka evrenlere dönüştüğünü harika bir şekilde özetliyor. Geleneksel yöntem, olayları fiziksel bir sabır testi olarak görüyor.
Sembolik yöntem, kaderin ve ahlakın şifreleri olarak okuyor, mistik yöntem ise her şeyi ruhsal rüya sembollerine dönüştürüyor. Burada taraf tutmuyoruz, sadece şunu görüyoruz. Metin tek ve sabit, evet, ama insan aklının onu anlama, o derine inme çabası gerçekten çok boyutlu ve harika. Fakat hepsinin kesin olarak uzlaştığı ortak bir payda var. İnsan algısının ne kadar sınırlı olduğunu kabul etmek zorundayız. Asıl ders bu. Görünen ile gizli olan, yani o zahir ile batin arasındaki hiç bitmeyen ebedi gerilim. Bizler yani sıradan insanlar doğamız gereği sadece zahire bakıyoruz. Suyun yüzeyindeki dalgalanmaları görüp karar veriyoruz. Oysa o teknenin delinmesinde ya da o duvarın onarılmasında olduğu gibi yüzeyden bakınca büyük bir facia veya tam bir mantıksızlık gibi görünen şeyler aslında o ilahi büyük planda muazzam bir merhametin, kusursuz ve tıkır tıkır işleyen bir mimarinin ta kendisi olabilir. Bu incelememizi tamamlarken sizi gerçekten düşünmeye itecek şu son soruyla baş başa bırakmak istiyorum. Şöyle dönüp kendi hayatınıza bir bakın. Başınıza gelen olayları ne sıklıkla sadece o anki görünen yüzüne bakarak yargılıyor, isyan ediyor ve o olayların ardındaki o muazzam, büyük, gizli arka planı tamamen gözden kaçırıyorsunuz. Kim bilir belki de hayatınızda delindi diye üzüldüğünüz o gemi aslında sizi ufukta yaklaşan çok daha büyük ve yıkıcı bir fırtınadan koruyordur. Ne dersiniz? Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.